Sabah her zamanki gibi başlamıştı. Kahvaltı masasında demli çayın buharı, pencereden süzülen güneşin altında dans ediyordu. Ceren bir yandan ekmeğini yağlarken, bir yandan da o gün yapması gerekenleri zihninde sıralıyordu. Market alışverişi, çamaşır, bankaya uğramak, akşam yemeği için malzeme almak. Sıradan, düzenli, öngörülebilir bir gün. Kapı zilinin çalmasıyla her şey değişti. Kapıda resmi üniformalı iki polis duruyordu. Yüzlerindeki ciddi ifade Ceren'in yüreğine bir avuç buz gibi oturdu. "Ceren Hanım mı?" diye sordu genç olanı. Sesinde tuhaf bir yumuşaklık vardı. "Evet" anlamında başını salladı Ceren. Elleri henüz farkında olmadan önlüğünü tutuyordu. "Kızınız Deniz'in okul servisi. Bir kaza oldu," dedi memur. Zaman sanki dondu. Polislerin ağzından çıkan kelimeler anlamsız bir uğultuya dönüştü. "Hafif yaralı. Hastaneye kaldırıldı. Şu an stabil." Ceren'in dünyası o anda ikiye bölündü. Biri hala mutfakta oturan, yarım kalmış kahvaltının olduğu tanıdık dünya. Diğeri ise belirsizlik, korku ve paniğin hüküm sürdüğü yeni, yabancı bir gerçeklik. Hastane koridorları Ceren için bir kabus değneğiyle çizilmiş labirent gibiydi. Beyaz önlükler, hışırtılı ayak sesleri, antiseptik kokusu ve sonunda solgun yüzlü, kolunda serumla uyuyan 15 yaşındaki kızı Deniz. O an Ceren'in hayatının en uzun saniyesiydi. Kızının nefes alışını izledi. Göğsünün inip kalkışını. Yaşadığına dair bu küçük kanıt ona tutunacak bir dal oldu. Günler hastane odasında saatlerin tıkırtısıyla geçti. Deniz'in fiziksel yaraları iyileşiyordu ama gözlerindeki o derin, korkulu bakış Ceren'i daha çok endişelendiriyordu. Kaza anını hatırlamıyordu. Ama gece terörleriyle uyanıyor, kapalı alanlarda panik atak geçiriyordu. Ceren için de her şey değişmişti. Artık eski Ceren yoktu. O, kızı için savaşan, her detayı kontrol etmeye çalışan, uykusuz geceleri dua ve endişeyle geçiren bir kadına dönüşmüştü. İşini bıraktı. Sosyal hayatı askıya aldı. Bütün varlığını Deniz'in iyileşmesine adadı. Bir ay sonra psikiyatristin ofisinde otururlarken doktor yumuşak bir sesle konuştu. "Travma hayatınızda ani değişikliklere neden olur. Ama bazen bu değişimler farkında olmadığımız yönlerimizi ortaya çıkarır," demişti doktor. Ceren o gece uyuyamadı. Mutfağa gidip bir fincan çay kaptı. Pencereden dışarı baktı. Aynı sokak, aynı apartmanlar, aynı yıldızlar. Ama hiçbir şey aynı değildi. Birden fark etti. O günden beri ilk defa kendine bakıyordu. Aynada gördüğü kadın bir zamanlar küçük şeyler için endişelenen, rutinin güvenli kabuğunda yaşayan kadın değildi artık. Gözlerinin çevresinde derin çizgiler, omuzlarında görünmez bir yük vardı. Ama aynı zamanda daha önce hiç fark etmediği bir güç, bir kararlılık vardı yüzünde. Deniz'in odasına girdi. Kızı huzurla uyuyordu artık. Başucuna oturup saçlarını okşadı. İşte o an anladı. Hayat bir anda değişmişti. Korkunç, adil olmayan, beklenmedik bir şekilde. Ama bu değişim onu bir mağdur değil, bir savaşçı yapmıştı. Kırılganken güçlenmiş, kontrol edemediği şeyleri kabullenmeyi öğrenmiş, sevgisinin ne kadar derin olabileceğini görmüştü. Ertesi sabah Ceren Deniz'i parka götürdü. İlk defa kazadan sonra dışarı çıkıyorlardı. Bankta otururken Deniz aniden konuştu. "Anne, biliyor musun?
Belki de o kaza bize hayatın kırılgan olduğunu hatırlatmak için oldu, dedi. Ceren kızının elini tuttu. Güneş yaprakların arasından süzülüp ikisinin üzerine düşüyordu. Evet, her şey bir anda değişmişti. Ama belki de bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Belki de gerçek değişim dışarıda değil, içeride oluyordu. Ve Ceren o gün yeni hayatına tam anlamıyla doğdu. Korkuyu bırakıp umudu, çaresizliği bırakıp direnci, kaybı bırakıp yeni bir başlangıcı seçti. Çünkü bazen bir anda değişen hayat aslında uzun zamandır beklediğimiz dönüşümün başlangıcı olabilirdi.